Herkese selam. Bugünkü bahsetmek istediğim konu yaşam, ölüm, yani kıyamet diyeyim, varoluş, evrensel, dinler, yani tüm dinler aslında tek bir din. Bunlarla alakalı e, bir yazı makalesi oluşturdum araştırmalarımca. Herkes tabii farklı algılayabilir her şeyi. Anlatmak istediğim şu yani, her şey tersine. Yani olayların tersinden bakmak lazım bazı şeylere. Yani iyi olanın kötü olduğunu düşünün, kötü olduğunun iyi olduğunu düşünün. Yani bunun gibi bir sürü anlam. İlk insan ve kainat aynı. Aslında her şey aynı. Ee, Aslında şunu da söylemek istiyorum. Yani kıyamet de koptu. Ne zaman ki insan var edildi, kıyamet koptu. Kıyametin anlamı şu. Yani kıyamet koptu. Ne demek istediğimi şu şekilde anlatmaya çalışayım. Dünyaya neden gönderildik? Neden buradayız? Ve ne için? Herkes tabiriyle yani dünyadaki veya her şey bir sınav veya bir imtihan, sınavı geçip geçememek veya cenneti veya cehennemi kazanıp kazanamamakla alakalı. Sınav tabii herkes için farklı bir anlam ifade edebilir. Olayların iç yüzü yani benim kendi şahsi anladığım kadarıyla hep bir şeyleri daha iyi bir hayat örnek sadece dünya üzerinde materyalist bir sistem üzerinden bakarsak yani fiziksel boyuttan daha iyi bir hayat sürebilmek, daha güzel koşullarda yaşayabilmek, istediğin her şeye e, kavuşabilmek. Aslında herkes istediği her şeye kavuşuyor. Sadece engelleyen kendi beyinleri veya kendi düşünceleri değil. Aslında düşünce her şeyi yani düşünebilmek çok önemli bir şeydir. Yani bunların olumlu ve olumsuz taraflarını oluşturan kendi beynimiz zaten. Bizi yani istediklerimizi var eden de beynimiz, istediklerimizi olumsuz yönde etkileyen de kendi düşüncelerimiz. Her şey düşünceden ibaret ve ses bir frekans olduğuna göre elektriksel olarak titreşimsel boyutlarda baktığın zaman veya dünyanın oluşunda ana maddelere baktığın zaman ateş, su, toprak, hava yani bunların dört birleşiminden her şey üç dört yani üç kavramı farklı anlama geliyor. Dört kavramları insan fiziksel boyutlardaki metafizik boyutları farklı. Yani her şey birbirine iç içe geçmiş aslında. Hazreti İzis'in dediği gibi yani e, yukarıda olan neyse aşağıda da aynı şeyler var. İyi bir yaşam sürmek için sürekli deneyim ediyoruz her şeyi. Neden cennet ve cehennem var? Yani herkes cennete gitmek ister tabii ki. Hep iyi olan isteriz insan olarak. Yani bunun kötüsü de kendini cennete hazırlar. İyi olan insan da kendini cennete gitmek ister. Herkes cennette gör. Yani ona göre kötü zannetmez ama kötü yaptığının farkında da değildir. Bu düşünceyle alakalı bir şeydir zaten. Düşüncelerinizi değiştirmediğimiz sürece kendimizi asla değiştiremeyiz zaten. Olay bununla alakalı asıl nedenlerden bir tanesi de. Cehennem cehennemde var edilen değil. Sadece insan için mi var edildi cehennem? Halbuki cehennem var edildiğinde sadece insan için değil. Yani bu dünya üzerinde biz sadece yalnız olduğumuzu düşünmememiz lazım. Yani insan yaratılmadan önce, insandan önce yani rakam olarak bir rakam veremem ama sayısız yaratılışlar var. Yani metafiziksel boyutta. Yani bazı metafiziksel boyutlar fizik boyutuna da geçebiliyorlar. Bu da var tabii ki yani. Aslında tüm dinler aynı şeyi anlatıyor ama tabii insanların, herkesin kendi algılayabildiği kadar kendi dünyasının içinde. Herkes beyninin içinde bir dünya içinde olduğu için yani olaylara nasıl baktığıyla alakalı. Yani herkes aynı pencereden bakıyor fiziksel olarak baktığın zaman ama herkes farklı bir şey görüyor. Bu şekilde açıklayayım. Sonra devam edeyim. Bizim o kadar e, varlığından haberimiz olmayan varlıklar var ki inanılmaz. Yani
sonu yok. Yani bir örnek verebilirim. Ee, Star Wars serisi vardı. Yıldız Savaşları vardı. Bunun gibi e, sonra Yüzüklerin Efendisi filmi çıktı. Sonra onun gibi yani bunlara benzer bir sürü filmler var yani tarihle alakalı. Aslında hiçbir film boşa yapılmamıştır. Her şeyde farklı bir mesaj var. Kim nasıl algıladığıyla alakalı. Bakış açısıyla yani ki, dediğim gibi herkes aynı pencereden bakıyor, farklı şeyleri görüyor. Bu şekilde olaylara bakmak lazım. İnsan burada en son noktadır. Yani dünyadaki, evrendeki en son nokta insandır. Yani insan yaratıldığı gibi kıyamet kopmuştur zaten. Anlamı da bu şekilde bakmak lazım olaya. Şimdi daha bir şekilde yavaş yavaş açıklayacağım yazdıklarımı. Yani sonumuz bilseydik herkes birbiriyle e, yarışır durumda iyilik yapmaya. E, Yani nasıl söyleyeyim? Şöyle bir şey düşünün. Bir tane film vardı, hatırlayamıyorum ismini. Yaşlı doğup gençleşiyordu ve genç ölüyordu. Bu şekilde bakacaksınız olaya. Örnek benim şahsi düşüncelerim. Yani her şeyi biliyorsun dünyaya geldiğin zaman nasıl ki kendi aileni seçtiysen daha gelmeden önce ruh olarak kendi ailenin etrafında dolanıp sonra rahme düşüp sonra dünyaya geldiğinde hiçbir şey hatırlamamak ve tekrardan her şeyi öğrendiğin için yani bunun da tam tersini düşün. Her şeyi biliyorsun ve nereye gideceğini de biliyorsun. Ee, Ne yapman gerektiğini de biliyorsun. Yani bilseydi insanlar herkes ne yapması gerektiğini zaten ne kötülük kalırdı ne dünya üzerinde fesat, fitne, birbirini çekememezlik. Zaten ana temel noktaların bir tanesi de bu. Kibir, ego bunlara dayanıyor ve insanların birbirine kötülükleri de bunlardan kaynaklanıyor zaten. E, Zaten şeytanın e, kovulma sebebi kendi kibirinden dolayı değil mi? Kendi egosunu yükselttiği için yani ben insandan daha üstün bir materyalden yaratıldım zihniyetiyle baktığı için olaya olayın bütününü göremediği için yani düşünsenize yani tam malzeme materyal olarak baktığınız zaman yani dumansız ateş yani bugün enerji boyutun enerjiden yaratılan bir varlıkla bir topraktan yaratılan bir varlık e, aynı seviyededir. Halbuki daha farklı bir seviye. Çünkü insanda da elektrik var. Daha yüksek halbuki. Yani insan dört maddenin toplamından yaratılmıştır. Yani içinde elektrik de var, ateş de var, su da var, toprak da var. Yani bunun gibi düşünün yani tüm galaksi insan. Olaylara bu şekilde baktığınızda çok daha farklı anlamlar çıkabilirsiniz. Yani Hazreti Hızır'la yani Musa'yla Hazreti Hızır'ın misali. Yani her şey olaylara insan boyutuyla bakarsanız hep Musa tarafından bakarsınız. Ama metafizik boyutundan bakarsanız Hızır tarafından da bakmış olmanız lazım biraz bazı şeylere. Örnek bu sadece de. Her şeyi bilseydik eğer herkes birbiriyle yarışır durumdaydı. Herkes cennete gitmek için daha fazla iyilik, daha fazla ibadet etme veya daha fazla inanma için birbiriyle böyle şey. Düşünün insan yaşlı olarak doğuyor veya tüm hayatını biliyordu. Tüm hayatını bildiğin anda hep iyilik peşinde koşarsın. Hep daha güzel. Çünkü sonucun nereye gideceğini bilirsin. Sonucunun nereye gideceğini bilmediği zaman insanlar problem de buradan kaynaklanıyor bu sefer. E, Psikolojik bozukluklar, sapkınlıklar, e, yani aklınıza ne kötü gelebiliyorsa bu şekilde düşünün. Ve bunların enerjisi düşük olduğu için kendini yani aşağıların aşağısı haline sokuyorsunuz. Yani kendiniz o kadar yüksek bir mertebeden en aşağılıkların aşağısına sokuyorsunuz. Örnek bu sadece. Eşinden koşardınız. E, genç gençleştikçe örnek veriyorum yani yaşlılıktan gençleştikçe Allah'a daha çok e, fazla ibadet edip ve her şeyi en iyisini yapmaya için elinizden gelenin fazlasını sarf eder ve çaba gösterirdiniz. Bu sefer ne olurdu? İmtihan dediğimiz, sınav dediğimiz olay burada biterdi, anlamı farklı bir şeye geçerdi. Herkes iyilik peşinde koştuğunu düşünün. Herkes birbiriyle daha fazla yarış içinde istiyor. Çünkü bu sefer daha fazla çalışır ve daha fazla yani ihtiyacı olanlara yardım etmek için çünkü farklı bir beklentisi var.
neden yardım ettiğini biliyor ve ne için yardım ettiğini ve neden karşılıksız yardım ettiğini. Yani çünkü aslında hiçbir şey karşılıksız değil. Yani bu dünyada karşılığını alamayabilirsin ama farklı bir, yani diğer fizik dışı yaşamımızda, sonsuz bir yaşamımızda oradaki olaylar çok daha farklı olduğu için, yani sen e, Allah'ın verdiğiyle yarışabilir misin ki? Yani sen ne bir verirsin, Allah sana 100.000 verir. Örnek misali yani. Bu örnek değil, yani gerçek olan bir şey. Sen ne kadar verirsen o kadar da Allah sana 10 katını verirsen, bir tane bir duyum duymuş. Yani bir yerden dinlediğim kadarıyla şöyle bir hadis vardı. Hadis mi ne olduğunu tam olarak da bilmiyorum. Yani ben verdim, Allah bana verdi. Ben Allah'la yarışmaya çalıştım misali. Yani kimse Allah'la yarışamaz. O yüzden her şeyi sınırında ve dengede. Yani neyi çok severseniz onunla sınav tutulursunuz bu hayatta. Yani neyi seveceğinize dikkat edin. Yani sevin ama sınırınızı belirleyin. Sınırlar olmak zorunda. Her şeyde bir sınır vardır. Yani aşırıya kaçmamak şartıyla. Her şeyin fazlası zarardır. Yani bu yemek de olur veya başka bir şey de olur. Her şey sınırında güzeldir, dengesinde. Denge ve terazide. Yani her şey, yani dinler de bunun için iniyor zaten. Baktığımız zaman e, her din şu şekilde düşün. Her gelen peygambere 10'ar, 20'şer veya 30'ar veya 50'şer sayfa e, bildiri, yani e, insanların nasıl yaşaması gerektiğiyle alakalı bilgiler geliyor. Vahiy meleği tarafından, yani Allah vahiy meleğine vahiy ediyor. O da peygamberlere, yani Adem'e, Şit'e, İdris'e, Nuh'a, yani Adem'e, e, İbrahim'e, Yusuf'a, Yakub'a, yani say buraya kadar, en son peygamberimiz Muhammed'e kadar. Yani onun Muhammed'e gelene kadar, yani düşündüğünüz zaman hepsine farklı 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 geliyor. Ama bunların hepsini şu şekilde düşün. Hepsi parça 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 geldiği için en sonunda da Kur'an'da birleşiyor. Yani tüm dinler hepsinin aynı. Sadece çünkü parça parça geldiği için belirli bir kavram. Yani bir topluluğa geldiği için bu sefer o topluluk belirli bir zaman sonra o peygamberi, Nuh'tan önceki dinler, yani genelde de şu anda da aynı şey var çoğu şeylerde. Yani bu puta tapma dediğimiz olay şundan kaynaklanıyor. Mantık gözüyle bakarsan, yani biraz da tarihi araştırırsan olay şuna çıkıyor. E, O derece seviyorlar ki, sevdikleri için heykelini yaptığını düşün, resmini yaptığını düşün ve buna saygı için saygı duyuyorlar, ama zamanla yeni jenerasyonlar, diğer jenerasyon eskideki olan yazıları ufak 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 kafalarında da değiştiriyorlar. Bir zaman geliyor, sonra yazıları değiştirmeye başlıyorlar. Sonra ne oluyor? e, Resmettiği şeye tapmaya başlıyorlar. Yani onun peygamber olduğunu, yani e, vahiy getirdiğini, yani nasıl yaşaması gerektiğini insanların, ve ilim olarak, bilim olarak, ne o aklımıza ne geliyorsa bu şekilde nasıl yaşaması gerektiğini öğrettiğini unutup bu sefer onu Allahlaştırmaya başlıyorlar. Yani tanrılaştırmaya başlıyorlar ve ona tapmaya başlıyorlar. Yani işin iç yüzü, ana noktaya yine Kur'an'a geleceğim. Şu şekilde, yani araştırdıkça çok daha farklı şeyler. Yani her sayfada ve her okunuşta, yani en baştan bu tarafa geliyoruz. Yani her şey birlikte olduğu için, tek bir madde olduğu için her şey yine tek bir şeye gelir. Yani tüm dinler aynı şeyi anlatır ve hepsi bir tanesinin çoğalmış halidir. Yani şu şekilde söyleyeyim, baştan bu yana kadar dediğimizde, yani olayı tersten bakarsak şu şekilde düşün. Daha önce dünyaya insanoğlu gönderilmeden önce, peki, ya da insan yaratılmadan önce Kur'an-ı Kerim vardı. Ve bunun insanı sınav tabisi olacağı için, yani dünya üzerine gönderildiği zaman ilk cennetten, e, bu sefer dedi ya zaten Allah Teala, herkesi sınava tutacağım. Yani bu sadece insan için değil, diğer metafizik varlıklar için. Ya bu her şey için bir sınavdır. Yani melekler için de, onların için de farklı bir sınav e, safhası var. Her şey bir sınav. Yani amaç belli. Yani sonsuz bir hayat ve güzel bir hayat, veya sonsuz bir hayat çeke çeke, yani sonuna kadar hep böyle kötülük içinde, ateş içinde yanarak, veya nasıl
yani cehennemi nasıl aklınızda hayal edebiliyorsanız veya cenneti aklınızda nasıl hayal edebiliyorsanız her şeyin bir katmanı vardır. Yani dünyanın nasıl 7 katmanı varsa gökyüzünün e, cennet ve cehennemin de katmanları var. Yani yaptığınız iyiliklere veya yaptığınız kötülüklere göre bu her şeyi değiştirir. Yani sizin her şey kendi elinize verildi. İyi olmanızda, kötü olmanızda sadece olayları eğer etmeniz lazım. Şimdilik bunu burada kesiyorum ve devamını tekrardan çekeceğim.